Bugünkü derinlemesine incelememizin asıl misyonu tam olarak acının insanın sadece katlanması gereken bir yük olmaktan çıkıp nasıl devasa bir anlama dönüşebileceğini konuşacağız. Masamızda çok güçlü notlar var bugün. Mevlana'dan tutun da Viktor Frankl'a, Stefano Danna'ya ve hatta İlber Ortaylı'nın vizyonuna kadar uzanan bir kaynak analizi yapacağız. Bu aslında insanlık tarihi boyunca yani her çağda, her coğrafyada sorulmuş en ağır, en dönüştürücü soru bence. Ve bugünkü kaynaklarımızı incelediğimde masamızda birbirine çok uzak görünen ama özünde aynı gerçeği haykıran inanılmaz bir birikim olduğunu görüyorum. Kesinlikle öyle. Yani düşünün 13. yüzyıl Konya'sından Mevlana'nın o sarsıcı içgörüleri var bir yanda. Diğer yanda 20. yüzyıl Viyana'sından ölüm kamplarından sağ çıkıp insan zihninin haritasını yeniden çizen Viktor Frankl'ın notları. İnanılmaz bir yelpaze gerçekten. Öyle ve bir tarafta çağdaş İtalyan düşünür Stefano Danna'nın modern insanın yüzüne çarptığı gerçekler dururken, diğer yanda da İlber Ortaylı'nın geniş tarihsel vizyonuyla modern çağın o kakafonisi üzerine yaptığı keskin tespitler yer alıyor. Farklı asırlar, farklı diller, bambaşka disiplinler aslında. Aynen öyle. Burada asıl büyüleyici olan şey, farklı disiplinlerden gelseler bile işaret ettikleri hakikatin tamamen aynı olması. Peki bunu biraz açalım isterseniz. Yani o evrensel hakikatin izini sürmeye, o ilk büyük kırılma anından 13. yüzyıldan başlayalım. Mevlana ve Şems. Hı hı. Şems'in 1248'deki kaybı Mevlana'nın hayatında kelimenin tam anlamıyla bir deprem yaratıyor. Şems'ten öncesi var, bir de sonrası var. Tümüyle bir yıkım ve yeniden varoluş hikayesi. Ya evet, bugün biz böyle bir kayıp yaşadığımızda çevremizden duyduğumuz standart cümleler bellidir hani işte unut gitsin, önüne bak, kendini meşgul et falan derler. Zaman her şeyin ilacıdır derler bir de. Aynen, zaman her şeyin ilacıdır. Yani günümüz refleksi hep acının etrafından dolanmak üzerine kurulu. Fakat Mevlana bunun tam tersini yapıyor. Acıdan kaçmıyor, doğrudan o acının merkezine doğru yürüyor. Yaranın üstünü kapatmak yerine deşmeyi seçiyor. Neden? İnsan kendini korumak varken neden acının tam kalbine inmeyi seçer? Çünkü üstü örtülen yaranın iyileşmeyeceğini, o karanlıkta sadece çürüyeceğini çok iyi biliyor Mevlana. Acıyı bir son, bir yok oluş olarak görmüyor aslında. Nasıl görüyor peki? Yepyeni bir boşluk açma, bir kapasite yaratma işlemi olarak okuyor. Bunu da o muazzam ney metaforu üzerinden o kadar güzel temellendiriyor ki. Ney, bildiğiniz gibi sıradan bir kamıştan yapılır. Evet. Ancak ses çıkarabilmesi için, bir enstrümana dönüşebilmesi için önce o kök saldığı, güvenli hissettiği vatanından, yani o sazlıktan kesilip koparılması gerekir. Bu ilk travmadır işte. Koparılış, kayıp ve acı. Yani koparılmak o güne kadar bildiğin o bütünlüğün, hani o konfor alanının parçalanması anlamına geliyor aslında. Aynen öyle. Ancak koparılmak tek başına yeterli değil tabii. O kamışın içinin kızgın bir demirle dağlanarak tamamen boşaltılması, gövdesinde delikler açılması gerekir. O yakıcı işlem yani. Şöyle düşünün. İçi toprakla, suyla, hani o posayla dolu olan bir bambu borudan müzik elde edemezsiniz. İnsan bağlamında düşünürsek bunu, içi kendi egosuyla, günlük korkularıyla, ben şöyle önemliyim, böyle başarılıyım şeklindeki sahte kimlikleriyle tamamen dolu olan bir zihninden evrensel bir ses çıkmaz. Sadece o boğuk, tükalı bir hırıltı duyulur diyorsunuz. Kesinlikle. Kamışın ne olabilmesi için içinin acıyla boşaltılması zorunludur. İşte burası gerçekten çok ilginç. Yani bunu modern hayata uyarlarsak durum daha da netleşiyor sanki. Diyelim ki biri iflas etti veya çok büyük bir ayrılık yaşadı. O güne kadar kendini hep şey diye tanımlamış, başarılı iş insanı ya da mükemmel eş kimliğiyle doldurmuş içini. Çok yaygın bir duyum. O kimlik elinden alınıp içi boşaltıldığında ego resmen çığlık atıyor. Ama aslında o boşluk yeni ve çok daha derin bir anlama yer açıyor. Tam bu noktada kaynaklarımızda geçen o efsanevi anekdotu, o müthiş hikayeyi hatırlamamız şart bence. Ah evet, o kuyu hikayesi. Evet, Hazreti Muhammed'in ilahi sırrı Hazreti Ali'ye verdiği o rivayet, sır o kadar ağır, o kadar
boyutsuz ve yakıcıdır ki Hazreti Ali bu yükün altında ezilir, içinde tutamaz, hani dayanamaz ve bir gün gidip ıssız bir çölde o sırrı susuz kör bir kuyunun derinliklerine haykırır. İnsanın içindeki o taşıyamadığı ağırlığı, acıyı bir şekilde dışarı vurma ihtiyacının kusursuz bir tasviri bence bu. Kesinlikle öyle ve hikayenin devamı daha da çarpıcı. Zaman geçer, kuyuya haykırılan o sırrın yarattığı nefesle kuyunun etrafında kamışlar biter. Rüzgar estikçe o kamışlar o kuyuya fısıldanan acının sesini vermeye başlar. İnanılmaz bir dönüşüm. Bölgeden geçen bir çoban bu sızıyı duyar, kamışlardan birini keser ve işte ilk neyi yapar. O neyi üflediğinde dinleyen herkesi ağlatan o ses aslında bastırılmamış, toprağa verilip dönüştürülmüş bir sırrın sesidir. Yani kendi hayatlarımıza baktığımızda bastırdığımız, kaçtığımız acılar sadece nevrotik bir gürültü yaratıyor içeride. Çok doğru. Ama anlaşılan, içinden geçilen acılar o Mesnevi gibi binlerce yıl susmayan bir müzik yaratıyor. Yani tüm bunlar ne anlama geliyor aslına bakarsanız? Şöyle, eğer acı potansiyel olarak içimizde bir ney yaratıyorsa, o dönüştürücü boşluğu vaat ediyorsa, neden çoğumuzun hayatından müzik değil de sadece gürültü çıkıyor? Neden travma yaşayan çoğu insan bilgeleşmek yerine daha öfkeli biri haline geliyor? Harika bir soru bu. İşte tam bu çatışma noktasında o 13. yüzyılın şiirsel dili biraz yetersiz kalıyor ve çağdaş İtalyan düşünür Stefano Danna'ya onun o sarsıcı eseri Tanrılar Okulu'na geçmemiz gerekiyor. Evet, Danna'nın yaklaşımı okuyucuyu resmen yakan çok sert bir yaklaşım. Çünkü Danna hayatında bir felaketle, büyük bir acıyla karşılaşan insana o kışkırtıcı soruyu yöneltiyor direkt. Diyor ki, bu felaketi hayatına çeken ne vardı sende? Bu soru kulağa inanılmaz derecede acımasız, hatta toksik bir suçlama gibi geliyor. Yani bir insan kendi başına gelen bir kazayı, bir hastalığı neden çekmiş olsun? Bu kurbanı suçlamak değil mi resmen? İlk duyduğunuzda insan egosunun tam olarak böyle isyan etmesi çok normal aslında. Ben suçlu değilim, bu dışarıdan bir müdahale diye bağırır içimizdeki o ses. Ancak Diana'nın niyetini doğru okumak zorundayız burada. Nasıl yani, amacı suçlamak değil mi diyorsunuz? Hayır, amacı kesinlikle bir suçluluk veya utanç psikolojisi yaratmak, kurbanı dövmek falan değil. Bunu daha büyük resme bağlarsak, amacı gasp edilmiş o gücü insana geri vermektir aslında. Şöyle düşünelim, eğer hayatınızda olan biten her şey tamamen dış koşulların, kaderin veya başkalarının hatalarının bir sonucuysa, Yani benim hiçbir kontrolüm yoksa? aynen öyle. Eğer her şey sadece başınıza geliyorsa, o zaman siz bu hayat denkleminin içinde tamamen pasif bir kurbansınız demektir. Ve kurbanların ellerinde hiçbir güç yoktur. Hiçbir şeyi değiştiremezler. Sadece şikayet ederler. Anladım. Yani bu soru bir yargılama değil, bir sorumluluk daveti aslında. Felaketin fiziksel sorumluluğu bende olmayabilir ama o olayın benim iç dünyamda yarattığı etkinin, yani o yıkıntıdan nasıl kalkacağımın sorumluluğu bende. Öyle mi? Tam olarak bu. Denna'nın bahsettiği o çetikmek kelimesi, mistik bir şekilde kazayı çağırmak falan değil. Benim içimdeki hangi zayıf temel, bu dışsal depremin benim içsel evimi yıkmasına izin veriyor diye sorabilmektir. Güç, dışarıdaki olayı kontrol etmekte değil, içerideki o tepkiyi inşa etmektedir. Neden ben diye sormak kurbanın dilidir. Şimdi ben bununla ne yapacağım diye sormak mimarın dilidir. Sorumluluk almak acı vericidir ama o neyin içini boşaltan kızgın demirin ta kendisidir. Bu ayrım inanılmaz değerli. Tarihe baktığımızda bu gücü anlayan ve acıdan devasa eserler çıkaran tarihi figürleri görüyoruz aslında. Mesela Beethoven. Bir müzisyen için en büyük acı nedir? Sağır olmaktır herhalde. Kesinlikle en büyük korkudur. Adam sağır oluyor ya. Kurban rolüne girse kimse onu suçlayamazdı. Ama o mutlak sessizliğin içinden 9. senfoniyi yazıyor. Veya Dostoyevski, idam mangasının önünden dönüp o ölüm korkusu travmasından insanlık tarihinin en derin psikolojik eserlerini yazıyor. Goethe hakeza, Faust'u çıkarıyor o krizlerden. Yani o ateşin içinde erimek yerine ateşi çeliğe su vermek için kullanmışlar. Bu anlattıklarımız kişisel felaketler için geçerli olabilir. Evet. Peki ya koşullar o kadar ağır, o kadar sistematik ve insanlık dışıysa,
Ki bırakın bir senfoni yazmayı, hani insan olarak nefes almak bile imkansız görünüyorsa, zulüm tamamen dışarıdan geliyorsa bu sorumluluk alma teorisi çöker mi? İşte felsefenin duvara çarptığı yer burası sanırım. Yani işin içine savaş, soykırım falan giriyor sonuçta. Ve o duvarı yıkan kişi de Viktor Frankl oluyor işte. İnsanlık tarihindeki en korkunç yere İkinci Dünya Savaşı'nın Nazi kamplarına gidiyoruz. Frankl o cehennemin tam ortasında logoterapi adını verdiği anlam terapisinin temellerini atıyor. Orada bile psikiyatrist kimliğini bırakmıyor yani. Aynen öyle. Biliyorsunuz Freud, insanın temel motivasyonunu haz arayışı olarak tanımlar. Adler ise güç arayışı der. Fakat Frankl o kamplarda bambaşka bir gerçeğe şahit oluyor. O kamplarda hayatta kalanlar en güçlüler veya en acımasız olanlar değildi. Kimlerdi peki? Hayatta kalanlar içlerinde yaşamak için bir nedeni, yani bir anlamı olanlardı. Bekleyen bir eş, yazılacak bir kitap gibi. Ya insanın aklı gerçekten almıyor. Kamp dediğimiz yer özgürlüğün sıfırlandığı yer sonuçta. Her şeyinizi kaybetmişsiniz, fiziksel olarak tamamen acizsiniz. Böyle bir çaresizlik ortamında insan nasıl bir anlam bulabilir ki? Yani anlam dediğimiz şey bizim sıcak evimizde düşündüğümüz lüks bir şey değil midir? Frankl, bunun bir lüks değil, insanın en temel dayanağı olduğunu ispatlıyor yaşayarak. Onun o meşhur tespiti bu yüzden çok sarsıcıdır. Der ki, insanın elinden alınamayacak tek özgürlük, verilen koşullar karşısında kendi tutumunu seçme özgürlüğüdür. Tutumunu seçme özgürlüğü. Evet, koşulları seçemezsiniz, kampa atılmayı seçemezsiniz. Ama o karanlığa nasıl karşılık vereceğinizi sadece siz seçersiniz. Bu nihai özgürlüktür. Kaynaklarımızda Frankl'ın anlattığı çok vurucu bir vaka var, şu yaşlı adamın hikayesi. Evet, o hikaye bütün bu teoriyi resmen somutlaştırıyor. Yaşlı bir adam Franklin'in kliniğine gelir, karısı ölmüştür ve adam bu yası, bu acıyı aşamamaktadır bir türlü. Hayatla bağı kopmuş, derin bir depresyondadır. Frankl ona o sihirli tutum sorusunu sorar. Der ki, eğer siz ondan önce ölseydiniz, eşiniz hayatta kalsaydı ne olurdu? Çok zor bir soru. Adam der ki, o çok acı çekerdi. Bensizliğe dayanamazdı, perişan olurdu. Frankl ona döner ve der ki, görüyor musunuz? Eşiniz o acıyı çekmiyor. Çünkü şu an hayatta kalarak o acıyı siz çekiyorsunuz. Sizin çektiğiniz bu acı, onun bu dayanılmaz acıyı çekmesini engelledi. Bu boşuna bir ıstırap değil, bu bir fedakarlıktır. Tüyler ürpertici gerçekten. Yani acının miktarı zerre kadar değişmiyor, adamın karısı hala yok ortada ama o acıya verilen tutum değiştiği an o ızdırap anlamsız bir kara delik olmaktan çıkıp asil bir fedakarlığa dönüşüyor. Adamın omuzları dikleşiyor çünkü artık acısının bir anlamı var. Acı, anlamın kendisi oluyor. Tam da bu yüzden Frankl, anlamı olan bir acı olmaktan çıkar der. İnanılmaz. Bütün bu konuştuklarımızı masaya koyduğumuzda Mevlana bize o boşluğu açmayı, Danla sorumluluk almayı, Frankl ise tutumumuzu seçmeyi öğretiyor. Fakat çok gerçekçi bir soru sormamız lazım burada. Tabii. Bugün elimizde bu harita varken neden bu kadar zorlanıyoruz? Neden o içimizdeki neyin sesini duyamıyoruz da sürekli bir panik halindeyiz? İşte burada konuyu günümüze, İlber Ortaylı'nın vizyonuna ve modern hayatın o kakofoni kavramına bağlamamız gerekiyor sanırım. Kakofoni kelimesi çok yerinde bir teşhis gerçekten. Sadece ses yükseltisi değil, anlamsız, uyumsuz, birbirini ezen sesler yığını demektir kakofoni. Yani günümüz zihni şey gibi aslında, şefi olmayan bir orkestra gibi. Kesinlikle öyle. Kemancı kendi başına hüzünlü çalıyor, trompetçi agresif bir ritim tutturmuş, herkes kafasına göre çalıyor, bildirimler ekranımıza düşüyor, hani sosyal medyada bir savaş haberi görüp hemen altındaki komik videoya gülüyoruz. Ortaya çıkan şey müzik değil, zihnimizi paralize eden devasa bir gürültü. Ve bu gürültü anlam inşasını mekanik olarak imkansız hale getiriyor. Neden? Çünkü anlam bulmak, acının içinden geçmek mutlak bir konsantrasyon gerektirir. Dikkat dağınıklığı anlamın en büyük düşmanıdır. Tarihteki o büyük düşünürler sadece yazar değillerdi, onlar büyük birer sessizlik ustasıydı. Thoreau veya Montaigne gibi değil mi? Aynen. Thoreau ormanın derinliklerine çekilmiştir. Montaigne savaşın o kanlı gürültüsü sürerken şatosundaki kulesine kapanıp o ölümsüz denemeleri yazmıştır. Ama eskiden fiziksel mesafe bir çözümdü. Yani ormana gittiğinde toplum orada bitiyordu.
Bugün o kuleye de, o ormana da internet sizinle birlikte giriyor. Telefonunuz cebinizdeyse dünyanın bütün o kakafonisiyle o kuleye tırmanıyorsunuz demektir. Bu harika bir tespit gerçekten. Bugün ihtiyaç duyduğumuz şey fiziksel mesafe değil, ısrarlı ve bilinçli bir zihinsel mesafe koyabilmektir. İşte Denna'nın yatay ve dikey zaman kavramları tam burada hayat kurtarıcı oluyor. Yatay zaman dediği tam olarak bu kronolojik koşturmaca, değil mi? Evet, kakofoni bizi sürekli yatay zamanda sürükler. Gece saat 2'de telefon ekranını kaydırırken dün gönderdiğiniz e-postanın pişmanlığı ile yarınki toplantının kaygısını arasında savrulduğunuz o an yatay zamandır. Bu düzlemde hiçbir yara iyileşmez. Peki ya dikey zaman, o nasıl bir boyut? Derin bir yasağını veya gerçek bir odaklanma dikey zamandır. Mevlana'nın Mesnevisi yatay bir telaşla yazılmamıştır. Ya da Marcus Aurelius'un o düşünceleri? Aynen öyle. Romanın o gürültüsünde değil, dikey ve konsantre bir sessizlikte kaleme alınmıştır. O yüzden binlerce yıl yaşarlar. Bugün konuştuğumuz tüm bu kaynakları, bütün bu zihinleri tek bir masada topladığımızda ortaya çıkan tablo çok net aslında. Bu isimler bizi teselli etmek için değil, uyandırmak için yazdılar. Yani ya cebimizdeki bildirimlerin, algoritmaların bizi rastgele yonttuğu bir malzeme olacağız ya da gücü içeriye alan, o neyi nasıl üfleyeceğini seçen kendi ömrümüzün mimarı olacağız. Mimar olmak zor ama özgürleştirici tek yol bu bence. Teselli geçici olarak uyuşturur, hakikat ise kalıcı olarak uyandırır diyebiliriz. Bu derinlemesini incelemenin sonunda dinleyicilerimize kendi hayatlarında hemen şimdi yüzleşmeleri gereken kışkırtıcı bir düşünce bırakmak istiyorum. Lütfen. Eğer acının anlama dönüştüğü o eşsiz atölyenin tek anahtarı anlattığımız gibi sessizlik ve dikey zamansa, bugün tam da şu an kendi içinizdeki o neyin derinden gelen sesini duyabilmek için hayatınızdaki hangi uygulamanın veya kimin gürültüsünü sesini tamamen kısmaya cesaret edeceksiniz? Vay canına. Gerçekten üzerinde günlerce düşünülecek bir soru bu. Bugün bizimle bu derinlikli analize katıldığınız için teşekkürler. Kendi mimarınızı inşa ettiğiniz gürültüden uzak günler dileriz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.